Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Erguvan ya da Latince adıyla Quercus siliquastrum, baklagiller yani Fabaceae ailesine ait, Güney Avrupa ve Batı Asya kökenli, kışın yaprak döken, Nisan sonu Mayıs başı gibi açtığı koyu pembe renkli çiçekleriyle tanınan, 12 metreye kadar boy yapabilen kısa boylu bir ağaç türüdür. Yabancı dilde ona Judas Tree ya da bizim dilimizdeki tercümesiyle Yahuda'nın ağacı derler. Ona neden böyle bir isim verildiğine az sonra değineceğim. Erguvan ağacının en ilginç özelliği belki de çiçeklerin sadece dalların ucunda değil, ağacın gövdesinde bile açması ve yaprakların çiçekler açtıktan hemen sonra oluşmasıdır. Yenebilen ve tatlımsı ekşi bir tada sahip olan bu güzel çiçekler tüm baklagillere özgü bir çiçek yapısına sahiptirler. Ağacın arılar tarafından tozlaştırılan çiçekleri yeşilden kızıla dönen uzun ve yassı tohum keseleri oluşturur. Bitkinin soyadının türetildiği siliqua sözcüğü de Latince'de tohum kesesi anlamına gelmektedir. Quercus ise Yunanca'da bitkinin tohum keselerinin benzetildiği dokumacı mekiği anlamına gelir. Erguvan, yaprak zararları, yaprak bitleri ve kabuklu bitten zarar görebilen, pas hastalığı, mercan lekesi ve yaprak solgunluğu gibi hastalıklardan etkilenebilen bir ağaçtır. Bu arada ağacın çiçeklerinin arıları zehirlediği iddiası ise kesinlikle doğru değildir. Aksine ağaç ürettiği nektar ve polen miktarıyla arı nüfusunun varlığını destekler. Ayrıca tüm baklagillerde olduğu gibi erguvan da toprağın azot miktarını artırarak onu verimli kılar. Ağacın bahçecilik ödülleri almış pek çok varyetesi alt türü bulunur. Derin ve süzek toprakları seven erguvan, tohumdan ve çelikle çoğaltılabilir. Hem güneş hem de yarı gölgede rahatlıkla yetişebilir. Ağacın en yaygın görüldüğü ve en yakışır coğrafyalardan biri de şüphesiz İstanbul'dur. İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında yer alan parklarda erguvanla sık sık karşılaşabilir, her ilkbaharda ağacın sergilediği güzel çiçeklerini yakından görebilirsiniz. İstanbul Boğazı'nın erguvan çiçeklerinin mora yakın pembe rengi, varlık ve gücün simgesi olarak Bizans imparatorlarının giysilerini de süslemiştir. Hatta o dönemde imparator dışında sıradan halkın bu renkte giysiler giymesi yasaklanmıştır. Türkiye'de erguvan ağaçlarının çok sevildiği bir başka kent ise Bursa'dır. Hatta eskiden Bursa'da 14. yüzyılda yaşamış bir İslam evliyası olan Emir Sultan adına 19. yüzyıl sonuna dek her yıl Nisan ayında bir Erguvan Festivali düzenlenilmiş. Son birkaç yıldır bu Türk İslam geleneği yeniden hayata geçirilmeye çalışılıyor. Fakat tabii ki kredi batağındaki gözünü rant bürümüş belediye yönetimlerinin elinde böylesi bir organizasyonun neye hizmet edeceğinin yorumunu da haliyle sizlere bırakıyorum. Erguvan'la ilgili yaygın inanışlardan birine göre Hazreti İsa'ya ihanet eden havarisi Yahuda İskaryot, pişmanlıkla kendisini bu ağaca asmıştır ve ağacın çiçekleri de o günden sonra kızıla dönmüştür. Oysa Yahuda'nın kendini astığı ağacın erguvan mı, mürver mi, ılgın mı yoksa incir mi olduğu hala tartışmalıdır. Aslında ağacı Yahuda'nın ağacı denmesinin nedeni muhtemelen bir hataya dayanıyor olabilir. Çünkü Fransızca'da ağaca Arbre de Jude yani Kudüs yakınlarındaki dağlık ve erguvanların bol bulunduğu bir bölge olan Yahuda'nın ağacı denmektedir. Diğer bir ihtimale göre ise ağacın tohum keselerinin ağacın gövdesinden sallanması Yahuda İskaryot'un kendisini asarak intihar etmesiyle özdeşleştirildiği için bu isim verilmiş olabilir. Diğer bir inanışa göre ise Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği tahta haçta mürver değil erguvan ağacı odunundan yapılmıştır. Bunun ne ölçüde doğru olduğu bilinmese de erguvanın sağlam ve parlak odunu günümüzde kaplamacılıkta kullanılmaktadır. Kimi Avrupa kültürlerindeki batıl inanışlara göre erguvan cadıların altını toplanmayı sevdiği ağaçlardandır. Cadılar ve ölümle ilişkilendirilen erguvanın altında uyuyakalan bir kişinin bir daha uyanamayacağına inanılmıştır. Diğer yandan İspanyollar ve Portekizliler ise erguvana büyüleyici güzelliği nedeniyle aşk ağacı demişlerdir. Bitki Günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder, bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.